Ben Semiramis. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce abone olmayı, zili açmayı unutmayın. Tarihin karanlık dehlizlerinde saklı kalmış, resmi anlatıların dışında bırakılmış bazı olaylar vardır ki, bu olaylar ortaya çıktığında yalnızca geçmişe değil, bugün bildiklerimize ve geleceğe dair tüm anlayışımızı sarsacak güçtedir. İşte bu videoda sizlere anlatacağım Tartaria medeniyeti de tam olarak böyle bir konudur. Gözden kaçırılmış değil, gözlerden saklanmış bir tarihten söz edeceğiz. Haritalarda yer alan ama kitaplarda olmayan, fotoğraflarda görünen ama müfredatlara alınmayan bir geçmişten. Tartaria, 18. ve 19. yüzyıl haritalarında geniş topraklara hükmettiği görülen, ancak günümüz tarih anlatılarında yok sayılan, gizemli bir imparatorluk olarak karşımıza çıkıyor. Sadece birkaç çizgi ya da isimden ibaret değil, görmezden gelinen mimarilerde, unutulmuş belgelerde ve tozlu fotoğraf arşivlerinde halen yaşayan bir iz gibi. Peki neden? Bu medeniyet neden tarih sahnesinden silindi? Ya da daha doğru bir soruyla, neden silinmek istendi? Tartaria'nın anlatısına girdiğinizde sıradan bir tarih meraklısı olmanız yeterli değildir. Çünkü bu anlatı, sadece belgelerle değil, sezgiyle, dikkatle ve sorgulayıcı bir gözle okunur. Modern dünyanın çelişkileriyle yüzleşmeye hazır olmanız gerekir. Çünkü Tartaria sadece bir isim değil, belki de tarihimizin en büyük bilinmezliği, ya da daha net söyleyelim, tarihin üzeri örtülmüş bir sırrı. İlk olarak, haritalar üzerinden yola çıkalım. 1600'lerden itibaren Avrupa, Asya ve hatta Amerika kıtalarında yayınlanan eski haritalarda, Tartaria adı sık sık karşımıza çıkar. Özellikle Sibirya'dan Orta Asya'ya, oradan Çin sınırlarına kadar uzanan devasa bir coğrafyada bu isim yer alır. Hatta bazı haritalarda, Great Tartary Büyük Tataristan olarak anılır. Fakat ne ilginçtir ki, bu kadar büyük bir alanı kaplayan bir imparatorluğa dair tarih kitaplarında neredeyse hiçbir detaylı bilgi yoktur. Sadece barbar kavimler olarak geçer. Bu çelişki bile başlı başına sorgulanması gereken bir şeydir. Tartaria'nın anlatısında en dikkat çekici unsurlardan biri de mimaridir. Eski şehir fotoğraflarına bakıldığında, 19. yüzyılın sonlarına ait pek çok görüntüde olağanüstü yapılar görülmektedir. Devasa kubbeler, ince işçilikle süslenmiş taş cepheler, dev sütunlar ve simetrik kent planlamaları. Bu yapılar, o dönemin teknolojik ve mimari kapasitesine göre açıklanamayacak kadar gelişmiştir. Özellikle bazı Amerika şehirlerinin ilk fotoğraflarında, sanki gökten inmiş gibi duran bu yapılar kim tarafından, ne zaman, nasıl inşa edildi? Bu sorunun cevabı genelde verilemez. Çünkü resmi tarih, bu yapıların çoğunun panayır, sergi ya da expo için geçici olarak yapıldığını iddia eder. Fakat bu geçici yapılar nasıl olur da yıllar boyu ayakta kalmış, betonarme gibi görünen taş bloklarla inşa edilmiş ve detaylı süslemelerle bezenmiştir. Üstelik bazıları bu yapılar inşa edilmeden önceki şehir planlarında bile yer almaktadır. Peki ya çamur seli denilen olay? Dünya genelinde 1800'lerin sonunda yaşandığı iddia edilen çamur selleri sonucu, pek çok şehirde zemin seviyesinin yükseldiği ve birçok binanın giriş katlarının toprağa gömüldüğü söylenir. Hatta günümüzde bazı binalarda neden bodrum katların pencereli olduğunu açıklayan da budur. Bu çamur selleri, bir doğa olayı mıydı yoksa Tartaria'nın bilinçli bir şekilde yok edilmesinin bir parçası mı? Tartaria teorisinin en çarpıcı yanlarından biri de enerjidir. Bazı araştırmacılar, bu uygarlığın özgür enerji teknolojilerine sahip olduğunu iddia eder. Yani elektrik üretimi için ne kömür, ne gaz, ne de fosil yakıtlar gerekiyordu. Bunun yerine atmosferik elektrikten, rezonans frekanslarından veya manyetik alanlardan enerji üretildiği düşünülüyor. Özellikle Tartaria kuleleri olarak adlandırılan bazı mimari yapılar, bu enerjiyi toplamak ve dağıtmak amacıyla tasarlanmış olabilir. Örnek olarak Nikola Tesla'nın geliştirdiği Wardenklife Kulesi'ne benzeyen yapılar gösterilir. Peki bu bilgi neden gizlendi? Eğer insanlar fosilsiz enerjiye ulaşabilseydi, bugünkü enerji tekelleri var olabilir miydi? İşte bu noktada karşımıza çıkan büyük soru şu, Tartaria neden silindi?
Bu kadar gelişmiş bir uygarlık nasıl birdenbire yok oldu? Ve neden günümüzde bu konuda araştırma yapmak bile akademik çevreler tarafından küçümseniyor? Birçok teoriye göre Tartaria, sanayi devrimi öncesinde çok güçlüydü ve alternatif bir dünya düzenini temsil ediyordu. Merkezi olmayan yönetim yapısı, halk odaklı enerji sistemleri ve özgür bilgi paylaşımıyla bugünkü küresel güçlerin oluşmasına engel teşkil ediyordu. Bu yüzden 1800'lerin sonunda meydana gelen büyük savaşlar, sözde isyanlar ve kolonyal hareketler, aslında Tartaria'nın izlerini silmek için yapılmış olabilir. Bazı teorisyenler Fransız İhtilali, Amerikan İç Savaşı ve hatta Osmanlı-Rus savaşlarının bile arka planında bu büyük temizlik operasyonlarının olduğunu öne sürer. Sadece Avrupa ve Asya'da değil, Amerika kıtasında da Tartaria'nın izlerine rastlanır. Özellikle San Francisco, Chicago, St. Louis gibi şehirlerde 1900'lerin başında yaşanan büyük yangınlar, bu şehirlerin yeniden inşa edilmesini ve eski yapıların yok edilmesini sağlamıştır. Fakat bu yangınların çıkış nedenleri hala tam olarak açıklanamamıştır. Bazı belgelerde bu yangınların kasıtlı olarak çıkarıldığına dair ipuçları yer alır. Bir başka dikkat çekici unsur da eski dünya sergileri, World Epos ile ilgilidir. 1800'lerin sonu ve 1900'lerin başında dünya genelinde birçok sergi düzenlenmiştir. Bu sergilerde görülen yapılar o kadar gösterişlidir ki, çoğunun kalıcı bir mimari olması beklenir. Ancak çoğu sergi bittikten sonra, bu binaların yıkıldığı iddia edilir. Gerçekten yıkıldılar mı, yoksa zaten orada olan Tartaria kalıntıları bu şekilde ortadan mı kaldırıldı? Bu yapıların sergi için geçici olduğu anlatısı, aslında gerçeği gizlemek için kullanılan bir kılıf olabilir mi? Tartaria ile ilgili bir diğer teori ise dil ve kültür alanındadır. Bazı dillerde ortak olan kelimeler, semboller ve mitolojik temalar bu imparatorluğun dünya çapında bir kültürel birliktelik kurmuş olabileceğine işaret eder. Örneğin Türk, Slav ve Moğol kültürlerinde benzer mitolojik figürler, tarih anlatıları ve yapısal gelenekler görülür. Bu da Tartaria'nın sadece bir bölgesel güç değil, küresel bir kültür aktarıcısı olduğu düşüncesini doğurur. Resmi tarihçilerin bu anlatıya şüpheyle yaklaşması anlaşılabilir. Çünkü bir medeniyetin varlığını kabul etmek demek, bugüne kadar öğretilen birçok şeyi yeniden yazmak anlamına gelir. Bu da sadece tarihçiliği değil, politik, kültürel ve ekonomik dengeleri de etkileyebilir. Bu nedenle Tartaria konusu genellikle alternatif tarih, komplo teorileri ya da spekülatif anlatılar kategorisinde değerlendirilir. Fakat bu etiketleme, konunun ciddiyetini küçültmek için kullanılan sistematik bir yöntem olabilir mi? Bu noktada önemli olan şey, siz izleyicilerin araştırmaya açık olmasıdır. Çünkü bilgiye ulaşmak artık sadece üniversitelerin değil, internetin, arşivlerin, bireysel araştırmaların da hakkı haline geldi. Eski kitaplar, haritalar, gravürler, fotoğraflar ve belgeler artık parmaklarımızın ucunda. Bunları bir araya getirerek herkes kendi çıkarımını yapabilir. Tartaria gerçeği, belki de sadece tarihçilerin değil, halkın keşfetmesi gereken bir sırdır. Tartaria anlatısı, sadece geçmişi değil bugünü de sorgulatır. Eğer bu medeniyet gerçekten vardıysa, onun bilgi ve teknolojisi nereye gitti? Bugün yaşadığımız toplumsal eşitsizlikler, enerji savaşları ve bilgi tekelleşmesi, aslında bu kayıp medeniyetin yok edilmesinin bir sonucu olabilir mi? Peki ya özgür enerji sistemleri, merkeziyetsiz yaşam biçimleri, doğa ile uyumlu şehir planlamaları? Bunlar yeniden mümkün olabilir mi? Bu soruların cevabı sizde gizli. Gördüğünüz, okuduğunuz ve düşündüğünüz her şeyi tekrar değerlendirmek için bir fırsat bu. Çünkü belki de gerçek tarih, hiç anlatılmayan tarihtir. Ve belki de Tartaria, bu gizemli tarihin kapılarını aralayan bir anahtardır. Videoyu burada noktalarken sizden bir ricam var. Eğer bu konular ilginizi çekiyorsa, lütfen yorumlara düşüncelerinizi yazın. Tartaria'ya dair sizce en güçlü kanıt ne? Siz bu medeniyetin gerçekten var olduğuna inanıyor musunuz? Ya da bu anlatı sadece bir illüzyon mu? Ayrıca kanalımızda benzer konulara dair birçok başka videoda bulabilirsiniz.
Unutmayın, bu platform sadece bilgi almak için değil, birlikte düşünmek, tartışmak ve anlam aramak için var. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu sayede birlikte tarihin üzerindeki tozu kaldırmaya devam edebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gerçeğin peşini bırakmayın.